Ladies and gentlemen, öncelikle hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Ahmet Şahbaz. Bugün bahsetmek istediğim konulardan bir tanesi isteme konusu. Ülkemizde verilen tepkiler. Bir şey isteme, bir şey yapmaya çalışma ve çevrenin tepkisi. Şöyle bir baktığımızda genelde bir düşüncemizi, bir fikrimizi, bir hayalimizi veya da işte yapmak istediğimiz bir şeyi dile getirdiğimizde çoğunluk kendi kafasındaki, kendi hayalindeki, ideallerindeki şeyler belki sizin düşüncelerinizle uyuşmadığı için direkt olumsuz bir cevap verme, moral bozucu şeyler söyleme, eğer karşıdaki gerçekten sizi sevmiyorsa sizi bundan vazgeçirme, hatta böyle bir şey düşünme cesaretinizi ve bir aptallık olarak değerlendirme gibi argümanlar sunabilirler. Öncelikle buna takılmamamız gerekiyor. Ve genel olarak ülkemizdeki insanlara da bu olumsuz, negatif insanlardan da mümkün olduğunca uzak durmamız gerekiyor. Hayatımızdan çıkarabiliyorsak çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bizim tek başımıza hani o rahat kafayla bu iç sesimizi dinleyeceğimiz bir ortamda, ki biliyorum bu gerçekten zor bir şey günümüz Türkiye'sinde. Neden zor? Çünkü bir insanın gerçekten anne babasından ayrılıp, çevresinden kendini soyutlayıp tek başına bir eve yani diğer ev arkadaşlarına da ihtiyaç duymadan kendi isteğine göre bir kişi, iki kişi bilmiyorum kalabileceği ekonomik durumları maalesef yok. Özellikle üniversite gençliğinde hiç böyle bir imkanı yok da zaten. Daha ilerleyen safhalarda bir işe girildiğinde bile hani tasarruf etmek amacıyla olsun. Bazıları tabii seviyor. Arkadaşlarıyla beraber kalmayı seviyor. Kimisi kız arkadaşıyla yaşamayı seviyor. Tabii herkesin kendi tercihidir. Ama gerçekten bir genç birey dediğimiz bir insan okulunu bitiriyor işte veya da bir meslek hayatına atılıyor. Üniversite mezunu olur olmaz fark etmiyor. Bu insanın tek başına sigortasını ödeyip belli bir miktar birikim yapabilip hem de tek başına bir evde kalması günümüz Türkiye koşullarında gerçekten çok zor. Şimdi bu neye sebep oluyor? Bu çevresinden insanın kendisini soyutlamasına engel oluyor bir kere. Farklı bir yere gitmek istiyor. Belki kimsenin onu tanımadığı, kimsenin onu yargılamayacağını bildiği bir yere gitmek istiyor. Ki bu Türkiye'de gerçekten zor. Böyle yerler bulmak gerçekten zor. Hadi onu geçtim. Hani başka bir kendi yaşadığı yerden kendini soyutlaması veya da kimseye muhtaç olmadığı bir yerde yaşaması bile güzel bir şey. Yani bir insanın. Bu bile ülkemizde gerçekten zor. Yani ekonomik açıdan zor olduğunu söylüyorum. Ekonomik açıdan zor olmasa bile çoğu zaman da eğlenceli olmuyor. Neden? Çünkü o evde yapıyorsan, ne yapıyorsan yapabiliyorsun. Hani gezmeymiş, tatilmiş, sanatmış, işte ben işte gideyim bir konsere, bir tiyatroya, bir tatile gideyim, şuraları gezeyim, burayı gezeyim gibi seçenekleriniz, eğer geliriniz gerçekten iyi seviyelerde değilse maalesef mümkün olmuyor. Şimdi esas konumuza dönelim. Bu soyutlama kısmından bahsedelim. Tabii imkanınız varsa, mümkünse sizin için yapması. Eğer de bir fikriniz, bir projeniz, hayaliniz varsa ilk önce kendinizi, o olumsuz bir çevreniz varsa, bu aileniz olabilir, ebeveynleriniz olabilir, arkadaşlarınız olabilir. İlk öncelikle bundan kendinizi soyutlamanız gerekiyor. Ya bilmiyorum, kendinize bir mesafe bariyeri de koyabilirsiniz. En kötü bir seçeneğiniz yoksa. Ama seçeneğiniz varsa mümkünse ilk önce yer değiştirmek en iyisi. Kendi özgür fikirlerinizi dile getirdiniz. Kendi istediğiniz gibi yaşayabildiğiniz, yatma saatinizi, kalkma saatinizi, tabii kalkma saatinizi çoğu zaman iş belirleyecek de, yaptığınız iş belirleyecek de. Hani bunlar belirlemezse bile kendinizin karar verdiğinizi bilmeniz, hayatınıza kendinizin yön verdiğini bilmeniz gerçekten muazzam bir özgürlük. Eğer buna sahipseniz bunu kesinlikle değerlendirin. Eğer bu imkanlarınız yoksa da mümkün olduğunca kendinizi o sizi anlamayan çevreden, negatif çevreden kendiniz bir şekilde soyutlayın ilk öncelikle. Peki ülkemizdeki bu genel bu tavrı nasıl eritebiliriz, çözebiliriz bu problemi? Ya onlara da şu tavsiyem var. Eğer siz bir insana gerçekten faydanız bile olmasa, zararınızın olmaması için arkadaşınız olur, dostunuz olur, gerçekten size yapıcı bir eleştiri yapmak istiyorsanız tabii ki yapın. Tabii ki onu görmesini sağlayın. Ama eğer böyle bununla ilgili hiçbir fikriniz yoksa ve bu konu sizi hiç ilgilendirmiyorsa bile nezaketen onu destekleyici şeyler söylerseniz, en azından nötr durumda olursanız, o kişinin hevesini kırmayacak şekilde, o kişi en azından moral bozukluğuna, negatif şeylere maruz kalmaz. Eğer bunu yapabiliyorsanız yapın. Sen yapamıyorsan bunu zaten, yapamayanlar için söylüyorum, sen zaten fesat bir insansındır. Sen negatif bir insansındır. Ki öyleyse de bahsi geçen konudaki insanın bu insandan direkt uzaklaşması
olması en iyisi olur. Yani yapmak isteyen kişi, yani herhangi bir düşüncesini, hayalini gerçekleştirmek isteyen, o faaliyeti yapınca mutlu olacağını düşünen kişi yapmak istiyorsa zaten kendisini ona bir şekilde psikolojik olarak hazırlar ve o şeye girer. Sen bozma bunu. Sen olumsuz söylemlerini o kişiyi lütfen rahatsız etme. Sana da tavsiyem bu. En azından negatif enerji verme. Zaten o yapmak istiyor, diyelim ki problemler olmadı. Kendisi artık o düşündüğü şeyi, hayal ettiği şeyi yapmak istemiyorsa o zaten kendisi vazgeçer. Senin durduk yere kendini niye fail yapıyorsun ki sen? Kendini niye o duruma sokuyorsun ki? Bu sefer ne olacak? Senden bulacak. Sen işte bana negatif şeyler söyledin, bana kötü şeyler söyledin, moralimi bozdun gibi şeyler söyleyemeyeceksin. Çünkü neden? Siz yapmanız gerekeni yaptınız. Nezaketen kötü enerjinizi aktarmadığınız için hem aklınızda olmayacağını düşünseniz bile ona zarar vermediniz veya da yapıcı bir eleştiri yaptınız. Ben böyle düşünüyorum. Ama tabii ki senin düşüncene de saygı duyuyorum, destekliyorum. Yapmak istiyorsan tabii ki yap diyebilirsiniz. Bu zor bir şey değil. İşte bizim bu kültürü yavaş yavaş edinmemiz gerekiyor. Bizim bu hasetlik, fesatlık, işte kendi düşüncemize en ufak uymayan bir şey olursa o insanı yerin dibine göçertme, onunla alay etme, değersiz hissettirme gibi şeyleri maalesef yoğun bir şekilde bu gençlik duyuyor. Yani bizim ülkemiz genel itibariyle biraz bazı konularda, yani bazı şeyleri aşamamış olduğunu düşünüyorum. Çoğunluğu öyle. Herkesi kastetmiyorum. Kendisini farklı görüşlere, düşüncelere saygı duyan, hoşgörülü insanlar haricinde konuşuyorum. Bunların haricinde gerçekten ülkemizi yaşanılmaz kılan en büyük şeylerden birisi, birincisi işte bu kutuplaşma, ikincisi de bu birbirini çekememe, fesatlık, kötü düşünce, olumsuz bakış açısı, farklı insanlara, farklı kültürlere bakış açısının gerçekten zayıf olması. Bu en kötü şey. Bunu düzeltirsek emin olun çoğu şey, yani bu ülkeyi biraz daha yaşanılır bir hale getirecek. Özellikle şu ekonomik sıkıntıların yoğun olduğu bir dönemde bunu inşallah bir sonraki nesil, olmazsa daha sonraki nesil bir şekilde daha böyle azaltacağını, bu problemleri yavaş yavaş çözeceğine inanıyorum ve inanmak istiyorum. Tabii şunu da söylemek isterim. Bizim ülkemiz gerçekten çok güzel bir ülke. Konumu olsun, işte kültürüyle olsun, yemekleriyle olsun, gezilecek, görülecek yeriyle olsun, diğer ülkelere yakınlığıyla olsun. Bizim en büyük problemlerimiz böyle bir toplumda yaşamamız, böyle bağnaz, yobazlık da var yani. Şimdi yobazlığı illa şöyle algılamayalım. Dini açıdan algılamayalım. Yobaz dediğim adam kendisinden farklı düşünen insana saygısı olmayan insan. Böyle de düşünebiliriz. Yobaz, psikolojik düşünceler, bir şeye saplanıp kalmış. Onun haricindeki her şey kötü algılanıyor. Özellikle siyasette bu daha berbat, daha kötü, olmaması gereken bir şey. Kendim şahsi olarak siyasetle pek ilgili değilim. Siyaset pek ilgimi çekmiyor. Pek de sevmem açıkçası siyasetle uğraşmayı. Yani belki bizim ülkemizdeki siyaset anlayışını sevmiyorum. Çünkü sürekli işte ona böyle bir şey laf atıyor. Hani böyle sınıfta olur ya, işte ilkokulda, ortaokuldayken birbirine laf atar. O da geri cevap verir. Oo der. O ona geri bir şey söyler. Oo bilmem ne falan fişman. Sonra herkes güler. En son lafı kim koyduysa o haklı gibi algılanır ya. Bizim ülkemizdeki siyaset aynı bu şekilde. O bir taraf bu tarafa söylüyor. Sen böylesin. Yani biz burada anlatıyoruz. Gençler anlatıyor. Başkaları anlatıyor. Kardeş, benim bu videoyu çekmemdeki en büyük sebeplerden birisi. Ya biz sorunlarımızı anlatıyoruz. Biz nasıl çözebiliriz? Çözüm arıyoruz. Biz daha somut şeyler istiyoruz. Biz gözle görülür şeyler istiyoruz. Derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bunlar orada laf dalaşı, ayrı bir dünya. Ya ben gerçekten şu ülkenin vatandaşı olarak mümkün olduğunca siyasi şeylerden uzak bir şekilde yaşamak istiyorum. Ama bu mümkün değil ya. Mümkünatı yok. Neden? Çünkü hayatımı o kadar çok etkiliyor. O kadar böyle dokunuyor ki. Yani genel hepimiz için bahsediyorum. Eminim ki siz de bu düşünceleri paylaşıyorsunuz. O kadar hayatımıza yer kaplıyor ki ister istemez bir dahil ediyoruz, takip ediyoruz. Benim tercihim olsa oy vereyim bitsin. Genelde de başka yaptığımız bir şey yok da oy vereyim bitsin. Olay burada bitmiştir. Bir vatandaş için sen bir siyasetçi değilsen, siyasetle ilgilenen bir kurumda değilsen senin için bu olması gerekiyor. Ama bizim için öyle olabiliyor mu? Maalesef olamıyor. Dolar bir yükseliyor, alçalıyor. Şimdi sen teknolojik bir cihaz alacaksın. Yurt dışı planların var. Gidip orada yaşamak istiyorsun veya da dil eğitimi almak istiyorsun veya da gezmek istiyorsun. Fark etmez. Farklı kültürler göreyim, farklı bir bakış açısı elde edeyim istiyorsun. Bu seni ilgilendiriyor. Doların sürekli aşağı yukarı çıkması bu sefer senin siyasi olayları takip etmeni
sağlıyor. Siyasi gündemi takip ettiğin için yatırım araçlarını takip ediyorsun. İşte paran varsa. Paran yoksa zaten onu da yapamıyorsun da. İşte birisi bir düşüncesini söylüyor. Onu linçliyorlar falan. Böyle gidiyor. Yani bilimsellikten uzak. Yani bir argüman sunup işte bunu güzelce tartışalım. Yapıcı bir şekilde hep beraber oturalım. Bunu işte bir çözelim. Nasıl yapabiliriz? Bu şekilde ilerlemiyor maalesef. Şimdi bunların hepsi, yani bu siyasete normal vatandaşın, halkın da dahil olması bu sefer halkı ne yapıyor? Geriyor, kutuplaştırıyor. İşte başka şeylere yoğunlaşmasını engelliyor. Belki bu bilinerek yapılıyor, bilmiyorum. Bunlara mecburen dahil oluyor. Bu dahil olduğu şeyler onları kutuplaştırıyor. Kutuplaştırınca ne oluyor? Nefret söylemi, böyle bir hoşgörüsüzlük, düşmanca tavırlar halkın geneline sirayet ediyor. Bu sefer ne oluyor? Sen diyorsun ki ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Doğuda bir insan. Bale eğitimi almak istiyorum veya konservatuar eğitimi almak istiyorum. İşte ailesi ne düşünür? Yani tamamen farklı bakış açısı. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Bunun normalleşmesi lazım. Yani bir insanın yapmak istediği şeyi güzel bir şekilde, başkasına işte zarar dokunmayacak şekilde en azından ifade edebilmesi, herhangi bir konuda istekli olduğunu söyleyebilmesinin ayıplanmaması lazım. Veya da negatif tepkilere maruz kalmaması lazım. Bu seviyeye gelebilmemiz lazım. Kısacası ondan bahsediyorum. O yüzden Türkiye'de bir şeyleri isteyebilmek gerçekten zor bir şey. Biz herhangi bir şey yapmak istedik. Çevremizde negatif bariyerinden de bir şekilde sıyrıldık. Ama elinizde olmayan sebepler olabilir. Çünkü siz Tanrı değilsiniz ki hani her şeye müdahale edesiniz. Planladığımız, istediğimiz şekilde ilerlemeyebilir. Yani bazı hayallerimizi gerçekleştiremeyebiliriz veya da erteleyebiliriz. Peki biz burada ne yapmamız gerekiyor? Şimdi ben size şunu söylemeyeceğim. İşte klasik bizim kişisel gelişimcilerin ağzına doladığı, yani yanlış demiyorum, doğru tabii ki. Bir söylem var. İşte genelde hikayeler anlatıyorlar. İşte öğrenilmiş çaresizlikle ilgili hikayeler anlatıyorlar. İşte kurbağayı işte koymuşlar, üstüne kapak koymuşlar da işte alttan ateşi yakmışlar. Kurbağa zıplamış, kafayı cama vurmuş. Zıplamış, kafayı cama vurmuş. Sonra kaldırmışlar işte camı. Ateşi yakıyorlarmış. Kurbağa hala zıplamıyormuş falan. Geçen Mümin Sekman'ın bir konuşmasını dinlemiştim. Orada da Mümin Sekman diyor, yani onu kötülemek için söylemiyorum, sadece örnek vermek için söylüyorum. İşte köpek balığı varmış. İşte bir balık varmış. Köpek balığıyla balığın arasına bir cam koymuşlar. Köpek balığı vurmuş, çarpmış, geri gelmiş. En sonunda demiş, yani camı da göremediği için demiş ki ya ben bu balığı yiyemeyeceğim. Ben bu balığı yiyemeyeceğim demiş. Ben o zaman bu balık yenmez diye düşünmüş yani. Burada da camı kaldırmışlar. Köpek balığı hala o balığı yemek istememiş. Yani yemeyeceğini, o balığın yenmediğini falan düşünmüş gibisinden hikayeler anlatıyorlar. Yani bunlar artık bayatladı biraz yani. Genel itibariyle bunlar artık alıştığımız için, bunlar tabii ki hakikat. Ben bunlara hiçbir şey söylemiyorum. Haklılar. Gerçekten hocalarımız bunları ifade ediyor. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bunlar artık bize alıştığımız için artık bu hikayeler, bunlar bizi motive etmiyor. Peki biz kendimizi nasıl motive edeceğiz? Yani defalarca diyelim başarısız oldun. Defalarca hayalinin peşinden gittin, olmadı. Sen nasıl yapacaksın? Kendini nasıl motive edeceksin? İşte bunu ben size şunu demeyeceğim. İşte şöyle yaparsanız motive olursunuz falan demeyeceğim. Kendi motivasyonunuzu nasıl sağlayacağınızı sizden başka hiç kimse bilemez. Ne istediğinizi, ne hayal ettiğinizi, neyi istediğinizi, neyi istemediğinizi sizden başka hiç kimse bilemez. En büyük tavsiyelerimden birisi, başta söylediğim gibi, kendinizi o ortamdan soyutlamak. Hani daha özgür kendinizi ifade edebileceğiniz bir yere geçmeniz mümkünse. Bu elinizde bu imkan yoksa, gençlerin zaten böyle bir imkanı yok şu günümüz ülkesinde. Böyle bir imkanımız da yoksa ne yapacağız? Sevmediğimiz şeyleri keşfedeceğiz. Sevdiğin şeyi bilmiyorsun. Yapmak istemediğin şeyler var. Bunları keşfedeceksin ve bunları mümkün olduğunca, elinden geldiğince yapmak istemediklerini yapmayacaksın. Sevmediğin şeyleri bulacaksın. Ben bunu sevmiyorum, bunu yapmak istemiyorum. Onun yerine şunu yapayım gibi tercihlerle biraz daha hedefinize ulaşabilirsiniz. Ama motivasyonunuzu
nasıl bulacağınız, nasıl keşfedeceğiniz, nasıl tekrar yerine getireceğiniz o size kalmış. Şimdi millet söylüyor ya işte sürekli şikayet ediyorsun, sürekli olumsuzsun, negatifsin. Kimisi de söylenerek işte niye böyle oldu, niye şöyle oldu. Ama bunun bir yerde farkına varman lazım. Tabii bu söylemleri söylüyorsan da. Kimisi kendisini bunu rahatlatmak için söyler. Aslında vücudu kendisini yeniden güç toplayıp, yeniden şey yapıp, kendini hazırlayıp bir daha gitmeye hazırlıyordur. Ya da gerçekten, çünkü bilinçaltın, yani kedi ulaşamadığı ciğere mundar der ya. Onun gibi bilinçaltında sen bir şey yapamadığında sana sürekli negatif şeyler verir ki aslında bu bir nevi hem senin bilinçaltını seni koruma mekanizması. Eğer bunu yapıyorsan da şunu şöyle düşünürsen en azından daha iyi olur. Hani vücudum böyle tepki veriyor. Ben böyle tepki veriyorum. Ha ne yapıyorum ben o zaman? Kendimi tekrardan şarj ediyorum. Kendimi tekrardan ileri atılmaya uygun hale getiriyorum gibi düşünürsek en azından. Bu bizim için daha pozitif bir yönelim olur. Hem de şöyle de düşünebilirsiniz. İşte bazıları kendiyle baş başa kalmaktan, kimisi beraber bir şeyleri paylaşarak, kimisi işte başka şeyler yaparak kendini motive eder. Kimisi bir film izler, ondan motive olur. Kimisi örnek alabileceği, bir rol model alabileceği birisini görür. Ondan böyle motive eder kendisini. Kimisi bulunduğu yaşam koşullarından motive eder. Kimisi okuduğu bir kitaptaki düşüncelerden etkilenir. Kimisi böyle kişisel gelişim uzmanlarından etkilenir. Kimisi de basit bir olaydan etkilenir. Tetiklenir yani. Ben mesela kendim için söylüyorum. Bu Yenilmez 3 var. İşte Undisputed, Scott Adkins'in Yenilmez filmi var. Orada bir zamanlar tabii üniversiteye hazırlanırken falan beni acayip motive ederdi mesela. O sahneyi ilk gördüğümde işte yere düşüyor. Ağzı burnu dağılmış böyle. Feci dayak yiyor. Genelde bu klasik olur da yani işte o zaman beni o motive etti, bilmiyorum. Dönüyor başı falan, sonra artık hedefe kendini öyle bir kilitliyor ki, öyle bir azim şey geliyor ki ona. Ondan sonra rakibini öyle ya da böyle diyor ki ya ben ya o deyip saldırıyor. Ondan sonra rakibini alaşağı ediyor. Defalarca izlemişim de sadece o sahneyi diyorum. O mesela beni çok motive ederdi mesela. Yani hiç de düşünmezdim ya beni bu mu motive edecek diye. Ama denk geldi mesela. Onu görünce motive olmuştum. Ders çalışırken veya da işte yapmam gereken günlük rutinleri yaparken ondan güç alıyordum. Bunun gibi örnekler verebilirsiniz siz de. Sizi motive eden şeyi kendiniz bulacaksınız. Kimsenin sizin motive olduğunuz şeylerden de dalga geçmesine müsaade etmeyin. Dalga geçen olursa da onunla da mesafenizi koyun. Yani sizi motive eden şeyin ne olduğunu bulmanız lazım. Güç veren veya da tekrar tutunmanızı sağlayan, evde kendi kendine saçma danslar yapman senin motivasyonunu gerçekten yerine getiriyorsa, sana gerçekten neşe veriyorsa onu da yapacaksın. Yani demem o ki motivasyonda kendin neyle motivasyon olduğunu iyi bileceksin. Belki bu zaman alabilir. Yani 3 sene alır, 5 sene olur. Hiçbir zaman şunu düşünmemek lazım. Yani o kapıyı komple kapattım. Yani kendin istemiyorsan tabii. Artık bazı şeylere doydum, bazı şeyleri artık ben istemiyorum, ben artık buradan sonra kapatıyorum demediğin sürece, yani kendi rızanla o kapıyı kapatmadığın sürece hiçbir zaman o kapıyı kapatmamamız gerekiyor. Yani dememiz lazım ki ya inşallah ben bir şekilde ona ulaşacağım, onu yapacağım. Şimdi belki psikolojik olarak hazır değilim ama belki bir sene sonra hazır olacağım. Oraya kendinizi hazırlamak, günlük hayatınızda, normal hayatınızda ona hazırlarken altını da hafiften doldurmamız lazım ki oraya geldiğimizde daha böyle istekli olalım, daha böyle azimli olalım. Eğer o kapıdan girdiğimizde kimyada şey vardı, aktivasyon enerjisi var ya, onun gibi. Şimdi sen şöyle bir eğri çiziyorsun. Yani o enerji veriliyor. İşte bir kömürün tutuşması gibi. Kömürün tutuşması için belli bir enerji vermen lazım. Belli bir ısı vermen lazım kömüre ki o tutuşsun. O ısı seviyesine gelmeyince o kömür tutuşmaz. O enerjiyi almadığı sürece. Şimdi ne yapıyorsun? Sen onu veriyorsun. O belki senin aktivasyon enerjin diğerinkinden daha fazla. Bilmiyorum. Belki 2 senen alacak. Belki 3 ayını alacak. Orası kişiden kişiye değişir. Ama bunun olacağını bilmek, yani orada bir aktivasyon enerjisi var. Bir eşik var. O eşiği aşınca o olay, o reaksiyon gerçekleşecek. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız lazım. Zaten o eşiği aştıktan sonra o reaksiyonu gerçekleştirmek, yani o işin doğasında var yani. Hedefe kilitlenen bir füze gibi. 2+2 4 eder derecesinde olur, yani onu hissedersiniz yani. Ondan sonra artık sizin laf kalabalığına sen yeterliymişsin, yetersizmişsin, şuymuş, buymuş, bunların hepsi hikaye.
Çünkü Allahü Teala demiş ki yani İhlas ile kim ne isterse ben ona veririm demiş. Bunu gerçekten samimi bir şekilde istersen, ister başka dine mensup ol, hiç fark etmiyor. Onu yaratan sana veriyor. Yani burada dinin inancı olmayan arkadaşlar için de farklı bir şey söyleyeyim. Bilmiyorum, artık bu metafiziksel bir şey de düşünebilirsin. Hani gerçekten bir şey istediğinde o hedeften seni kimse alıkoyamıyor. Belki dünyanın bir düzeni var, belki bir dengesi var. Her şey enerjiden meydana geldiği için o senin o enerjin o evrende bir şeyleri değiştiriyor. O senin dünyanda, o senin alemindeki bir şeyleri değiştiriyor ve seni oraya gerçekten yönlendiriyor. Oraya girdikten sonra zaten gideceğin menzil bellidir. Ondan sonra kimsenin laf etmesi, kimsenin şey yapması hiçbir ifade etmez, hiçbir seni engelleyemez. Önemli olan o aktivasyon enerjimizi nerede yakalayacağımız, o eşiği nasıl geçebileceğimiz. Önemli olan bu. Ha sen şunu da diyebilirsin. Tekrar söylüyorum. Ya ben bir tane eşik geçtim. Bu bana yetti. Ben tatmin oldum artık. Kendim seviyeye ulaştım. Ben artık bunu kapatıyorum demediğin sürece her zaman o kapıyı açık tutacaksın. Dediğimiz gibi o kapıyı hiçbir zaman kapatmayacağız. Bunu söylemek bayatladı. Gerçekten bazı şeyler söylemek istemiyorum ama bazı gerçekler biraz önceki verdiğim örnekler gibi değişmiyor. Ümidimizi kesmeyeceğiz hiçbir zaman. Ümidimizi kessek bile şunu söyleyeceğiz: ben yine tekrardan ümitleneceğim inşallah diye böyle kendimize böyle olumlu şeyler söyleyerek, işte olumlu insanlarla takılarak veya da olumlu insanların yanında olarak, onlar en azından kendimizde bir şey istemiyorsak, bir değerimiz, bir hedefimiz yoksa da başkalarının hedeflerine, başkalarının düşüncelerine ortak olup onlarla beraber ilerlemek, emin olun sizi de daha motive, daha böyle mutlu bir insan yapacaktır. Çünkü şöyle bir şey var: amaçsız bir insan, hedefsiz bir insan gerçekten istediği gibi mutlu olamıyor. Einstein'ın galiba bir sözü vardı. Mutlu olmak istiyorsanız bir amaç edinin gibi bir söylemi vardı herhalde. Aynı onun gibi gerçekten mutlu olmak istiyorsanız bir amaç, bir hayal, bir hedef belirlemeniz gerekiyor. Eğer belirleyemiyorsanız da başkasının hedeflerine, düşüncelerine, tabii size de hitap ediyorsa, sizin için de uygunsa, tabii ben gidip de bedavaya millete çalışın demiyorum. Gönüllülük gerektiren işlere de tabii ki çalışabilirsiniz de. Yani parayla da olabilir, maaşlı da olabilir. Bir şeyleri başardığınızı görmek istiyorsanız bir topluluğa, o kişiye, arkadaşınız olur, sizin görüşünüze, düşüncenize uygun bir yapı olur. En azından onların hedefinde, onların amacına yardım edin. Bu sizi daha mutlu bir hale getirir. Yani hayatınız biraz daha anlamlı bir hale gelir. İsteme konusunu genel hatlarıyla söylemek istediğim şeyleri söyledim. Düşüncelerimizi paylaşmamızın öneminden bahsetmiştim. Belki benim bu konuşmamdan, bu söylemlerimden bir kişi gerçekten diyecek ya ben de böyle düşünüyorum deyip güç alacak. Çünkü bazı şeyleri beraber yapmak, beraber düşünmek, beraber söylemek o şeyi yaparken daha güçlü hissetmenizi sağlıyor. Yani o topluluk psikolojisiyle o işi daha kolay yapmanızı, kendinizi ifade etmenizi daha kolay hale getiriyor. O yüzden ortak düşünceye sahip kişilerin bu düşüncelerini paylaşıp birbiriyle etkileşime girmesi çok önemli. Genel hatlarıyla söylemek istediklerim bu kadar ve bizleri takip etmek için diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Lütfen kanala abone olun. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.